Kardeş kanının toprağı kuruttuğu günler geçti. Umudun kış uykusuna yattığı yıllar bitti. Bu toprakların en ucunda, en yabanında, Bizans'tan kalma yarı yıkık bir Rum köyünde, kiliselerin haçı devrilmiş, insanlar endişeli derken o geldi köye. Derviş yaya ve yalnız, sırtında aba, elinde asa, belinde de bir balta, sakalı uzun, saçı dağınık, yürüyordu korkmadan. Horasan erenlerindenmiş, bir gaziydi belki de. Yerleşti köyün kenarındaki o terk edilmiş kulübeye. Kimseyle konuşmadı, sormadı bir şey kimseye. Köylüler onu izliyordu pencerelerin arkasından. Onun ilk hamlesini beklediler, kılıç çekmesini. O ise sabah gün doğmadan kalkıp çıkardı baltasını. Sökmeye başladı köyün etrafındaki dikenli çalılığı. Haftalarca tek başına temizledi o kuru toprağı. Sonra köyün suyunu kesen o paslanmış değirmeni gördü, ne yaptı etti. O çarkı çevirdi yeniden, omuz verdi bir Rum köylüsüne. Bir başka gün arabası çamura saplanmıştı, çıkardılar. Gündüzleri zanaatkar bir çiftçi, bir komşuydu, çalıştı, ter döktü hiç durmadan, yılmıyordu. Gece ise bir aşıktı. Köylüler kulübeden sızan o titrek ışığı ve garip uğultuyu duyuyordu. Allah 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 Allah. Köylüler bir türlü anlamıyordu nasıl olurdu. Gündüz bir savaşçı kadar güçlü ve fakat gece bir keşiş kadar sessizdi bu adam. Bir tohumun gönülden gönle, en sarp sapa yerde, koca bir toprağı ve ruhunun dillerden dillere, ne ordu ne de fermanla olup yeşerdi. Bir gece dağdan inen haydutlar köyün 3-5 hayvanını çalmaya geldi. Korkudan sindi evine köylüler de. Derken o derviş elinde asasıyla tek başına dikildi karşılarına. Ne yaptı ne dedi görmedik hiç, ama o dağ gibi duruşu, o korkusuz imanı haydutları geri püskürtmeye yetmişti. Ertesi gün köyün en yaşlı kadını elinde ekmek ve bir tutam tuzla yanına gelmişti. Korku ve saygıyla bıraktı kapının önüne. Biz sana güvendik demekti bu, güven sen de bize. Derviş açtı kapıyı, aldı ekmeğin yarısını, bölüp onu izleyen bir Rum çocuğuna uzattı. O günden beri çocuklar artık ondan korkmuyor. Geceleri yaktığı o ateşin etrafında toplanıyor, onun anlattığı kıssaları dinliyordu. Adamlar anlaşmazlıkları papaza değil ona danışıyordu. Bir gün köyün papazı öldü ve gelmedi kimse yerine. Aylar sonra köylüler geldi dervişin kapısına. Biz inanmayız senin gibi dediler, ama biz inandığın Allah'ın merhametli ve adil olduğunu gördük senin işlerinden. Bize ondan bahset, konuştu derviş o günden. Bugüne değin süren bir ruh vardı konuşmasında. Sade bir tohum değil, tohuma da ruh ekmişti onlar. Bir tohumun gönülden gönle, en sarp sapa yerde, koca bir toprağı ve ruhunun dillerden dillere, ne ordu ne de fermanla olup yeşerdi.